arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bulut Teknoloji Günleri kapsamında gerçekleştireceğimiz 5. oturumumuzda sevgili iş ilişkileri yöneticimiz Kubilay Erdem bizlerle. Hoş geldiniz Kubilay Bey. Merhabalar. Merhabalar Merhaba, tekrardan. merhaba. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada yaptığınız paylaşımlar bizim için çok önemli. Çünkü biz bu oturumları yeni başlayan arkadaşlarla sektörde uzmanlaşmış kişileri bir araya getirmek için yapıyoruz. Ben de yeni Hı hı. başlayan bir kişi olarak size kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Ben Sözü teşekkür daha ederim davetiniz için. teşekkürler. Sözü daha fazla uzatmadan ben şimdi sizden kısaca kendinizden ve Türk Telekom'daki iş ve sorumluluklarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Daha Tabii ki. sonra da merak edilen birkaç sorumuz var. Onları size yönlendiriyor olacağım. Buyurun, söz sizde. Hı hı. Merhabalar. Tekrardan çok teşekkürler davetiniz için. Ee, Ya kendimden bahsetmem gerekirse size başta söylediğiniz gibi adım Kubilay Erdem. Türk Telekom'da iş ilişkileri müdürü veya BRM İngilizce terimiyle Business Relationship Manager olarak çalışmaktayım. Tabii bu benim son 5 yıldan beri yaptığım bir görevim. Daha önce Türk Telekom'da toplam 15 sene ve daha öncesinden de yaklaşık bir 10 sene, toplam 25 senelik bir iş tecrübem var. 2006 yılında AVE ile başladığımız telekomünikasyon sektöründeki çalışmalara işte son 15 yılda farklı pozisyonlarda, farklı görevlerde, farklı departmanlarda çalışarak devam ettirdim. Son 6 senedir de iş ilişkileri müdürü olarak çalışmaktayım. Daha önce demand manager, yani talep yönetimi yaptım, proje yönetimi yaptım, program yönetimi yaptım, portfolyo yönetimi yaptım. Yani müşterilerle, iç müşterilerle ilişkili talep yönetiminin altında, proje yönetiminin altındaki bütün pozisyonlarda neredeyse bulundum. Daha öncesinde geçmişe baktığımız zaman eğitim olarak bizim MIS dediğimiz bilgisayarlı işletme üzerine master çalışmaları yaptım. Yurt dışında yaklaşık 4-5 seneye yakın hem okudum hem çalıştım ve sonra Türkiye'ye döndükten sonra da ilk önce bankacılık sektöründe görev aldım. Yurt dışı operasyonlarından sorumlu olarak. Daha sonra da 2006 yılında AVE'ye katıldım ve son 15 senelik tecrübemizi bu doğrultuda doldurdum. Yani sonuçta kendimle ilgili söyleyeceklerim genel olarak öyle budur. Görev ve tanımlara geldiğim zaman iş ilişkileri müdürü Türk Telekom'da teknolojiyle veya iş talep edenlerle IT arasındaki koordinasyonu sağlanan bir pozisyon. Yani size bir talep geldiğinde iş grubu olabilir, teknoloji içinden olabilir, bir proje talebi, bir geliştirme talebi, bir değişiklik talebi, ufak bir konfigürasyon talebi olabilir. Bunlar iş ilişkileri müdürlüğüne, BRM'lere düşmekte. Onlar da işin büyüklüğüne göre ya bunu talep yönetimine yönlendirmekte ya da bunu bir projelendirmek için iş gruplarıyla konuşmakta ve bu doğrultuda onların gerçek ihtiyaçlarını anlayıp o ihtiyaçların teknoloji içinde nasıl yerleştirebileceğini, nasıl uygulanabileceğini belirleyip bu doğrultuda o gelen talebi projelendirmek için, zenginleştirmek için ve teknolojinin de yapılabilmesi için gerekli olan süreci yöneten grup. Dediğim gibi daha çok iş gruplarıyla, teknoloji içindeki iş grupları ve iş grupları dediğimiz pazarlamadır, satıştır, müşteri ilişkileridir, finanstır, regülasyondur. Bu tip gruplarla iç içe çalışan, onlarla teknoloji arasındaki bir bakıma köprüyü oluşturan bir pozisyon. Ve ya dediğim gibi yaklaşık 6 senedir de bu görevde çalışmaktayım. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok açıklayıcı oldu. Hemen o zaman merak edilen sorularımıza geçelim. Tabii ki. Bulut dönüşümünde portföy ve proje yönetiminin önemi nedir? Hı hı, hı. Bu çalışmalarla ilgili daha önce bulut dönüşüm çalışmaları ile ilgili yapılan toplantılara katıldığımda aynı şekilde hem Ali Bey'in grubu, sizin düzenlediğiniz çalışmalar, workshoplar, webinarlar ve buna benzer şirket içindeki bulut dönüşümünü anlatmaya yönelik çalışmalarda gördüğümüz en büyük nokta, bir sistem olsa bile o sistemi kullanacak uygulamalar, müşteriler olmadığı zaman o sistemler orada atıl olarak kalıyor ve kullanılmıyor. Burada bulut dönüşümünde portfolyo ve proje yönetiminin en büyük katkısı, katma değeri, bu dönüşüm sırasında iş gruplarından gelen talepleri
bu bulut dönüşümünün nasıl yapılacağına doğru, nasıl yapılması gerektiğine doğru dönüşümünü sağlamak. Yani bir talep geldiği zaman, bir iş grubundan bir geliştirme talebi geldiği zaman biz bunu projelendirirken acaba bunu bulut üzerinde yani bir mikro management, mikro servis yönetimi kapsamında yapabilir miyiz? Bunu mikro servislerle yazıp bunu bizim kullandığımız örnek olarak OpenShift environment diyeceğim, uygulamasına aktaramayacağımızı inceleyip bunları bu dönüşüm için ihtiyaç olan değişiklikleri yaparak çözüm gruplarına iletmek. Esas amacımız bu. Ve proje yönetiminde de portföyde proje yönetimindeki en büyük katma değer iş gruplarının ve çözüm gruplarının bir araya gidilip koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu çalışma sonrasında iş gruplarının istediği taleplerin hem istedikleri zamanda hem istedikleri kapsamda ve bütçe anlamında da tabii bildiğiniz gibi para da çok önemli. Her şirkette olduğu gibi bizde de istenilen bütçede, planlanan bütçede teslim edilmesini sağlamak. Bu sıralarda çok aktif olarak çalışıyoruz. Biliyorsunuz sistemler kuruldu, canlıya geçti. Son 2 seneden beri de bu ortamlarımıza bizim Bulut Private Cloud dediğimiz şeylere, uygulamanın üzerine kurulumlar başladı. Yaklaşık bir 10-12 tane uygulama ile ilgili projeyi biz başlattık. Hatta ben kendim şahsen başlattım. Ve bu önümüzdeki dönemde hem master plan dediğimiz bizim şirket içindeki projelerin yönetildiği ve koordinasyonu sağladığımız e, proje grubuna biz bu bulut dönüşümüyle ilgili projeleri ekliyoruz. Hem de Fatih Bey'in altındaki gruplar olarak bu projelerin, bu uygulamaların geçirilmesiyle ilgili bütçelerin sağlanmasını biz hem portföy yönetimi hem de proje yönetimi olarak e, sağlıyoruz demeyeyim de yönlendirme anlamında katma değer sağlıyoruz. Esas amacımız da dediğim gibi müşterinin beklentilerini zamanında isteğe bağlı sağlamak, teslim etmek. Bu sayede katma değer sağlamak. En büyük şeyimiz, hedefimiz, amacımız bu portföy yönetimi ve proje yönetiminde bu kapsamda önemli bir rol oynamakta. Evet, hazır bulut dönüşümü demişken, portföy ve proje yönetiminden bahsetmişken hemen ilgili şu soruya geçeyim. Hem bulut dönüşümü hem de genel olarak yaşadığınız iş zorlukları nelerdir? Ve bunların çözümünde sizin rolünüz nedir? Tabii. Yani şimdi bulut dönüşümü biliyorsunuz son 4-5 senede çok aktif olarak hayatımıza girmiş bir kavram diyelim. Bu kavram daha önceki dönemlerde IT içinde hani bir vizyon olarak görülmekteydi. Bir gelecekte önümüze gelecek bir yenilik olarak görülmekte. Fakat bu son zamanlarda gerçekten hayatımıza girdi, kullanılmaya başlandı. Burada hem BRM olarak karşılaştığımız hem proje BRM hem de proje yönetimi olarak karşılaştığımız en büyük sorun şirket içinde bu uygulamaların veya bu teknolojinin know-how'ının, bilgisinin çok yüksek olmayışı. İnsanların bu yönde biraz daha geliştirilmesi, öğretilmesi ve bu doğrultuda yönlendirilmesi gerekmekte. Son yaklaşık 1-2 yıldır da en çok üzerinde çalıştığımız bizim hem portföy yönetimi hem de BRM'ler olarak en çok üzerinde çalıştığımız bu konu bu. Zorluk da oradan geliyor. İnsanlar bilmediği şeye karşı bir tepki oluşuyor. Bu tepkiyi aşmak için de hani biraz önce toplantının başında da bahsettiğim gibi workshoplar, bunlarla ilgili webinarlar, bunun gibi webinarlar bu know-how'ın şirket içinde yayılmasını, bilinirliğinin artması ve aynı zamanda bu teknolojinin kendilerine getireceği katma değeri, ek faydaları da öğretmek amacıyla çok faydalı oldu. Bu yaptığımız workshoplar sayesinde, çalışmalar sayesinde son kullanıcı hani bu cloud dönüşüm, mikroservis artı cloud dönüşümle beraber elde edeceği katma değerleri gördü. Ve bu doğrultuda dediğim gibi, bahsettiğim gibi master plan çalışmaları sırasında bir sürü proje bu cloud dönüşümüyle ilgili gelmeye başladı. İnsanlar buradaki katma değeri görmeye başladıkça hem kullanım açısından hem yönetim açısından hem hızlı müşteriye ulaşmak en büyük katma değerlerinden biri de bu mikroservis ve cloud dönüşümü. Bizim müşteriye verdiğimiz servisleri, geliştirmeleri hızlı bir şekilde vermemize çok büyük katma değer sağladı. Bu doğrultuda bizim BRM olarak yaptığımız en büyük hizmette, katkıda bunların son kullanıcılara, yani hem son kullanıcı derken geliştirme anlamında, developer anlamında onlara anlatılması ve oradaki know-how'un yükseltilerek
hem çözüm gruplarının hem de yazılım grubunda çalışan arkadaşların bu know-how'ların, bu katma değerlerin ne olduğunu görmeleri ve bu doğrultuda geliştirmelerini bu yöne yönlendirmesi en büyük katma değerimiz oldu. Anlatabileceğim en bu konuda bulut dönüşüm anlamında zorluk da bu. Genel olarak baktığımızda da bir BRM'in biraz önce de bahsettiğim gibi veya bir iş ilişkilerinin, bir projenin içinde en büyük katma değeri şirket içindeki ilişkiyi, koordinasyonu sağlamak. Yani baktığınız zaman iş gruplarının taleplerini anlamak, onları detaylandırmak, nereye gitmek istediklerini görmek ve bu görmek istediği şeyi de, yönü de teknolojinin anlatmak. Bu silo yönetimi yani ayrı ayrı gruplar halinde çalışmanın getirdiği en büyük handikap da kişilerin, grupların birbirlerini anlamada, koordinasyonda zorluk çekmesi. BRM'ler de tam ortada oturduğu için bu koordinasyonu sağlamak esas görevleri olduğu için en büyük şey de sürtüşme demeyeyim de en büyük gelişme alanları da burada oluşuyor. İnsanları bir araya getirmek, onlara bir arada tutmak ve istekleri doğrultusunda hem müşterinin istekleri hem de teknolojinin istekleri doğrultusunda onları bir hedefe yönlendirmek, bir kazan kazan ortamını yaratmak. Bu pozisyondaki arkadaşların hem proje yönetimi hem portföy yönetimi yapan arkadaşlar için en büyük zorluk alanları oluşturmakta, olmakta. Biz de bu yönde yani bunu ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, gün sonunda yine iletişime geliyor konu. Doğru, doğru. En büyük. Yani şirketlerin baktığımız zaman sorunların %80'i iletişimden çıkıyor. İnsanların birbirini anlamakta zorluk çekmesi, özellikle bu pandemi döneminde uzaktan çalışmanın da getirdiği bir zorluk diyeyim, en büyük zorluk. İnsanların yani hem yazışmayla daha çok komünikasyon sağlaması, birebir yüz yüze görüşemediklerinden dolayı oradaki bir komünikasyonun oluşabilecek bir yanlış anlaşmanın düzeltilmesinde çok zorluk çekiliyor. Bir mail bazen 3 ayrı kişi tarafından 3 ayrı anlama getirilebiliyor. Anlamda 3 ayrı anlamda anlaşılabiliyor. Bu doğrultuda hani burada pozisyonda görev alan arkadaşlar biraz daha bu ilişkilerin sağlam tutulması, ayakta tutulması için çaba göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim cevaplarınız Ben için. Son olarak da yeni mezun arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Yeni başlayacak arkadaşlar özellikle benim alanımda çalışmak isteyen yani talep yönetimi, proje yönetimi, portföy yönetimi yani sonuçta bir software yani yazılım geliştirme sektöründe yazılım yapmayıp da bunun yapılması için gerekli olan ortamları yaratmaktan sorumlu olmak isteyen arkadaşlar için, yeni başlayan arkadaşlar için en önemli şey merak etmek. Yani merak etmek derken yeni şeyleri merak etmek, ne olduğunu merak etmek, işin gerçek anlamını merak etmek, araştırmacı olmak bence en önemli katma değer bir kişinin bu alanda daha çok ilerlemesi için en önemli faktörlerden biri. Bir örnek vereyim mesela bize gelen bir talepte o talebin örnek veriyorum bir uygulama yazılımı yapılması gerekiyor ve uygulama yazılımında iş talebinde diyor ki buraya kullanıcının adı yazmalı. Şimdi burada adı yazıyor olmasının müşteri tarafındaki gerçek isteğinin anlaşılması lazım. Biz özellikle bunu Agile'da Scrum Master anlamında çok kullanıyoruz. Bu niye yazıyor? Niye böyle bir talepte buluyor? Niye Kubilay Erdem yazdırmak istiyor oraya? Onu anladıktan sonra örnek vereyim. İşte bu sayede kullanıcı ekranda kendini gördüğü zaman kendisinin bağlı olduğunu anlayacak. Bunu niye istiyor? Bunu anlatıyor olmak lazım, soruyor olmak lazım. 2 kere, 3 kere, 4 kere bunu niye diye sorduğunuz zaman gerçek isteğin ortaya çıktığını görüyorsunuz. O da müşteriye verecek hizmetin o gerçek isteğin üzerinden bilmesi sağlandığı zaman en sonunda çıkan üründen müşteri yani talep eden kişi sadece isim yazılmak değil de örnek veriyorum buradaki bir fraud'u önlemek olabileceği yani kendi adının gözükmediği bir ekranda işlem yapmak istemeyişinin olduğunu anlıyor. Bu sayede sadece isim yazmak değil, fraudla ilgili çözümlerin de IT tarafından verilmesi gerektiğini bu şekilde anlayabiliyorsunuz. O yüzden hani sadece talebi almak değil, bu talebin gerçek amacının ne olduğunu anlamak önemli bir nokta. Yeni başlayanlar için benim en çok önerebileceğim nokta
yaptıkları işlerde meraklı olarak devamlı niye, nasıl, neden diye sorularını sorarak araştırmaya devam etmek. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey de var. Tüm sektörlerde bu böyledir ama özellikle teknoloji sektöründe zaten yani bu teknolojinin ilerleme hızına ayak uydurmak çok zor olduğu için Heh, araştırmanın, yeni teknolojiler öğrenmenin çok daha ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum ben de. tabii, tabii ki. Yani size o şu örneğini vereyim. Mesela dediğim gibi benim 25 yıllık bu alanda tecrübem var. Ama bu bulut teknolojileri yeni ortaya çıktığında İşte ben Ali Bey'le konuştum. Dedim ki böyle böyle ben merak ediyorum burada ne yapabiliriz? Bunlarla ilgili nasıl bir kendime bir katma değer sağlayabilirim, yeni bilgi edinebilirim. O dedi ki biz böyle bir çalışma yapıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi workshoplarımız var, webinarlarımız var. Sen buraya gel, katıl. Bununla ilgili bilgileri öğren ve bu doğrultuda ilerle. Ben de o toplantılara katıldım, webinarlara katıldım. LinkedIn'den eğitimler aldım. Bu sayede en azından bu sektörde bir yazılımcı kadar veya hani bir admin kadar know-how olmamasına rağmen, yani bilgi olmamasına rağmen projeleri yönetmek için, portföydeki talepleri yönetmek için gerekli olan bilgileri edindim. Bu da bana ekstra bir katma değer sağladı. Hem bu konuda know-how olarak hem de ilerleyen vakitlerde bu alanda bir yer çalışma yapmak istersem, kendimi ilerletmek istersem, şirket içinde yeni bir pozisyon almak istediğimde bu know-how veya bilgi diyeyim benim için çok daha büyük katma değer sağlayacak. Yeni arkadaşlar için de öyle. Yani yeni bir şeye girdiği zaman yeni bir katma değer sağlayacak bir şey varsa onu elde ediyor olmak ilerleyen günlerde günün ne getireceğini bilmediğiniz için ilerleyen günlerde her zaman size bir ek bilgi, ek bir katma değer sağlayacak. Çok teşekkür ederim Kubilay Bey, bizimle zamanınızı ayırdığınız için. Buradan da tüm arkadaşlara sesleneyim. Eğer Kubilay Bey'e herhangi bir sorunuz olursa bizi LinkedIn sayfamızdan ve YouTube sayfamızdan takip edip sorularınızı oradan iletirseniz ben de aynı şekilde sorularınızı Kubilay Bey'e iletiyor olacağım. Bugün burada olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim son olarak. Bizi takipte kalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.